Ver. Dur, ne yapıyorsun Cemil? Dur sana, başım sıkıştı. Boğulacağım. Cemil, bırak şakayı. Şu camı aç ne olur. Ah, boğulacağım. Cemil ne olursun. Cemil. Çıkar beni şuradan. Başrolünü Müjdar'la paylaştığı İffet filminde Cemil karakteriyle hayatımıza girer. Bir döneme damgasını vuran İffet filmindeki tecavüz sahnesiyle zihinlere kazınır. O sahne öyle bir sahnedir ki yönetmen Kartal Tibet'in çekim günü öyle bir sahne olmalı ki 50 yıl sonra bile konuşulmalı dediği sahnedir. İnternet ve sosyal medyada en çok aranan Müjdar'ın Türkiye'de cam sahnemle büyüdü dediği sahnedir. Upuzun boylu, yakışıklı mı yakışıklı, düzgün fiziğiyle dikkat çekicidir. Birbiri ardına filmler çevirir, fotoromanlarda oynar. Onu diğer jönlerden ayıran bir garipliği vardır. Davranışları, giyişi ve düşünceleri oldukça farklıdır. Çekinmeden, içinden geldiği gibi konuşur. Bu yüzden hakkında çeşitli şeyler söylenir. Bu adam deli, homoseksüel, esrarkeş. Faruk Peker, Cüneyt Arkın'ı çok seviyorum. Türkan Şoray'la film çekmek şaşkınlık verici bir şey. Müjdar'la oynamak da çok keyifliydi. Ama Banu'yla çektiğim filmlere haşlık gözüyle bakıyordum ve tatil paramı o işlerden çıkarıyordum der. Eski başbakan torunudur ama aykırıdır. Küpe takar, dergi kapaklarına çıplak poz verir. 2002 senesinde Faruk Peker kokain kullanmak suçundan yargılandığı davada 1 sene ağır hapis cezasına çarptırılır. Kadınlar hakkındaysa evlenmeyi düşünmüyorum ama herkese evlilik teklif ediyorum. Kabul edecekler diye ödüm kopuyor. Allah'tan etmiyorlar. Ben de sinsi sinsi gülüp bu kez de yırttık diyorum. Faruk Peker 1956 senesinde İstanbul'da dünyaya gelir. Dedesi eski başbakanlardan Mehmet Recep Peker'dir. Recep Peker adında bir kardeşi vardır ancak genç yaşta vefat eder. Faruk Peker gençliğinde basketbol oyunculuğu yapar. Ardından mankenliğe başlar. 1977 senesinde yönetmenliğini Yılmaz Duru'nun yaptığı Kükreyen Aslan filminde oynayarak sinema oyunculuğuna ilk adımını atar. Faruk Peker sinemaya nasıl başladığıyla ilgili herkes nasıl girdiyse ben de tesadüfen girdim sinemaya. Yılmaz Duru'yla aynı semtte otururduk. Fiziğimi beğenirmiş. Günün birinde teklif geldi der. 1978 senesinde Türkan Şoray, Yılmaz Duru'yla Bir Aşk Masalı, Ferhat'la Şirin filminde oynar. Türkan Şoray'la aynı filmde oynamak onun için inanılmazdır. Oyunculuk kariyerine 1980'li senelerde başrolünü Ahu Tuğba, Müjdar ve Banu Alkan'la paylaştığı birçok sinema filminde devam eder. Bu filmlerde çoğunlukla kötü adam oynayan Faruk Peker, yakışıklı kötü adam tiplemelerinde oldukça başarılı olur. 1982 yılında Düşkünüm Sana isimli filmde Nükhet Duru, Fikret Hakan, Yusuf Sezgin, Suzan Avcı ve Hüseyin Peyda gibi isimlerle oynar. Ama asıl çıkışını aynı yıl içerisinde çekeceği başka bir filmle yapar. Öyle bir film ki bir sahnesi o dönem sansasyon yaratır. Tüm gazetelere haber olur. Günümüzde bile etkisi hala devam etmekte. Çıkış yaptığı bu film Müjdar'la başrolünü paylaştığı İffet filmidir. Bu filmin yönetmenliğini Kartal Tibet yapar. Unutulmaz filmin konusuysa şöyledir. Mahallenin çapkın ve yakışıklı delikanlısı Cemil'e aşık olan İffet'in gözü sevdiği adamdan başkasını görmez. Babası ise namus ve şeref düşkünü bir adam olarak iki kızını da hayattaki en önemli varlıklarının İffetleri olduğunu söyleyerek onları büyütmüş, çoğu zaman evde hapis hayatı yaşatmıştır. Cemil ise evlenmeye yanaşmadan bir yolunu bulup İffet'le birlikte olmak ister. Fakat her seferinde genç kız tarafından reddedilir. Bir gün bütün mahalle toplanıp pikniğe gittiklerinde İffet ve Cemil ormanda yalnız kalırlar. Cemil, İffet'in bütün hayırlarına rağmen kendi bildiğini okur. Bundan sonra hayat İffet için gerçekten bir kabusa dönüşecektir. En büyük ironisi tahmin edeceğiniz gibi filmin adı olan İffet'tir. Ben başka şeyler düşünüyordum. Başka türlü yani. Nasıl başka türlü yani? Ne bileyim, başka türlü. Mesela evimizde. Benim serdiğim çarşafların üzerine. Filmde Cemil rolünü canlandıran Faruk Peker'in cam sahnesiyle ilgili açıklaması da şöyle olmuştur. Cam sahnesi Kartal Tibet'in başarısıdır. Senaryoyu yazan Yavuz Turgul o sahneyi açık bırakmıştı. Kartal Tibet, Faruk öyle bir sahne çekelim ki 50 sene 100 sene konuşulsun demişti. 30 sene geçti, hala o sahne konuşuluyor. Sonuç itibariyle İffet, Türk sinemasında bastırılmış cinselliği, ataerkil toplumu, mahalle baskısını, ahlakı ve ahlaksızlığı sorgulatan ve yıllardır tartışması bitmemiş bir filmdir. Ve yeniden ahlak satanlar en büyük ahlaksızlardır özetini bize hatırlatır. Bu filmden sonra peş peşe filmler çeker Faruk Peker. Bataklıkta Bir Gül, İlişki, Gecelerin Kadını, Şahmaran, Bir Aşk Uğruna gibi filmlerde oynar. Yemeklerini nerede yiyorsun? Kendim pişiriyorum. Belki inanmayacaksın ama iyi aşçıyımdır. İnanmam tabii, ispat et. Bu gece de ben seni davet edeyim.
Tam 21 sinema filminde başrol oynayan Peker, 5 filminde senaryosunu yazar. 90'lı senelerden itibaren çalışmalarını dizi projeleriyle sürdüren Faruk Peker, Berivan, Zehirli Çiçek ve yeniden Çalı Kuşu'nu da içeren birçok televizyon dizisinde rol alır. 1983 senesinde senarist ve yönetmeni Orhan Aksoy olan Bataklıkta Bir Gül isimli filmde Banu Alkan'la başrolde oynar. 2002 senesinde Faruk Peker, kokain kullanmak suçundan yargılandığı davada 1 sene ağır hapis cezasına çarptırılır. Faruk Peker'in sanatçı kişiliğini göz önüne alan mahkeme hapis cezasını 730 milyon lira ağır para cezasına çevirir ama para cezasını da erteler. 2005 senesinde Reşat Nuri Gültekin'in eserinden uyarlanan Yeniden Çalı Kuşu adlı dizide Tuğba Ünsal, Burak Hakkı, Aliye Uzunata, Zerrin Arbaş, Kaan Urgancıoğlu, Suna Selen ve Itır Esen'le birlikte oynar. Sinema onun için dünyanın en büyük sanatıdır. Şu an sinema için bir şey yapamıyorum diyerek iç geçirir. Türkiye sinemasında yetenekli oyuncu, yönetmen, senarist olduğunu söyler. Ama fırsat vermiyorlar der. Türk filmlerini beğenmeyenler açıp bir yerlerine gülsünler diyerek Yeşilçam filmlerini beğenmeyenlere tepki gösterir. Eskiden kendisi de bu filmleri beğenmez. Fakat işin içine girdiğinde film çekim zorluklarını, ortaya konan emeği gördükten sonra bu fikri değişmeye başlar. Ayrıca Peker sansür olayı her şeyi bitiriyor. Burada insanın elini kolunu bağlıyorlar diyerek sansürü ve kısıtlamaları eleştirir. Ekranlardan uzak kalmasının nedeninin aile büyüklerinden birinin geçirdiği rahatsızlık olduğunu söyler. Şu anda konuştuğumuz birkaç proje var. 13 bölümlük senaryom hazır der. Yaşama savaşı nedir biliyor musun? Çok iyi biliyorum. Ya acı çekmek? Onu da biliyor musun? Biliyorum. Bunca zenginlikle nereden bileceksin? Çok sevmişsin. Nereden bileceksin? Yalnız sen acı çekiyorsun öyle mi? Acılarımı anlatayım ister misin? Kendisine büyü yapıldığını, bunun yanında muska taşıdığını da söyler. Sebebi ise kıskançlık ve hasete karşı önlem diyelim. Eskiden inanmazdım ama gerçek olduğu açık. Bana büyüler bile yapmışlardı zamanında diye açıklar. Başbakan torunusunuz. Dedeniz Recep Peker'le zaman geçirdiniz mi sorusuna, hayır. O 1950 yılında vefat etti. Ben 1956 yılında doğdum. Sinemaya ilk girdiğimde ismi malum birisi hakkımda aristokrat çocuğu demiş. Recep Peker ne zaman aristokrat oldu? Asker adam asker. Araştırmıyorlar bile. Birisine zarar vereceğiz ya, vur. Olmadı mı? Belden aşağı vur ve homoseksüelde şeklinde cevap verir. Faruk Peker hakkında homoseksüel iddialarını Hıncal Uluç'un çıkardığını söyler. Hıncal Uluç 1988 yılında bir yazı yazmıştı. Ben bir kızı almışım, kafede oturuyorum. Yemek yiyeceğiz. Gözünün içine bakıyorum. O sırada Faruk giriyor içeri. Kızın gözü kayıyor. Ben bunu gördüm. Faruk da yakışıklı adam tabii. Ben bunu nasıl engellerim? Yakışıklı adam ama öyleymiş derim. Böylece kafasında onun ölmesini isterim tarzında bir yazıydı der. Evlenir ama bu evlilikten çocuğu olmaz. Önce karım istemedi, sonra ben. 5 yıl evli kaldık, boşandık. Artık çocuk istiyorum ama şimdi de kadın yok der. Geçmişte çok kadın hayranı vardır. Peker, geçmişte bir hayranım ölüyorum, bitiyorum diye mesaj attı. Bu işte bir iş var diyerek yanıma bir istihbaratçı arkadaş alıp gittim. O da bir şey olursa diye yan masada oturuyor. Kız biblo gibi çıktı. Ama aptal. Ancak 5 dakika çekilir. Viski içersen yarım saat gider. Beni tanımıyorlar. Beni ötekilerle karıştırıyorlar. Faruk Peker, kompleksli kadınlarla dolu bir ülke burası. Ölse bitse bakmıyorlar bana. Ben ne yapsan yap görünmeyecek bir adam değilim. Boyum 1.97. Bana bakmamak, beni görmemek gibi bir şansın yok. Bir kütle geliyor. Bakarsın ister istemez der. Faruk Peker evleneceği kadını ise şöyle tarif eder. Benim evleneceğim kadın kesinlikle ev kadını olmayacak. Parasını kazanmalı. Bana aşk, sevgi, ruhsal ve bedensel bağlantıdan başka hiçbir ihtiyacı olmamalı. Gerektiğinde benim popoma tekmeyi vurup gidebilmeli. Ekonomik özgürlüğü bulunmayan kadın erkeğin oyuncağı oluyor. Ünlü oyuncu Faruk Peker'in İstanbul'da konser veren Grammy ödüllü Amerikalı şarkıcı Dee Bridgewater'ın eski sevgilisi olduğu ortaya çıkar. İkili talimhanede Lares Park Otel'de baş başa yemek yer. Peker onunla 26 yıl önce Paris'te tanıştık. Dee çok özel biri derken Bridgewater bizimki aşktan öte bir şey diye konuşur. Faruk Peker'in özlemi yeni filmlerde oynamak, başka karakterlere ruh vermek. Yeni roller için kendisini her zaman hazır tutar. Umarız istediği gibi yeni projelerde görürüz onu. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.